Meşhur Casino Monte Carlo. Evet. La Fortune bronz bir heykel. Kasa her zaman kazanmaya devam ediyor. Kasinoyu gezmek için de böyle bilet alıp girmeniz gerekiyor. Cap Martin'deyiz. İşte plajlar altın, şezlong kiralayacaksın, İşte girişte ücret ödeyeceksin şeklinde diyaloglar yaşanmıyor. İnsanlar özgürce istediği yerde havlusunu atarak denizine giriyor ve doğanın, dünyanın tadını çıkarıyor. Yer dar ve kıymetli ve işte o meşhur, ikonik diyebileceğimiz Monte Carlo manzarası. Monaco'dayız ve arkadaşım Ahmet size Monaco hakkında güzel bilgiler verecek. Güreşle gezek
ile Monaco'dayız. Bugünkü ülkemiz, ikinci ülkemiz Monaco. Şimdi Monaco aslında Yunanca'dan geliyor. Monikakos gibi bir telaffuzu var. Yani terimi Yunanca. Evet. Ve hatta buraya Herküles de çok uğrarmış yani zaman evvelinde. Anladım. O dönemde. Monaco nedir? Monaco aslında Monaco vergi cennetidir. Evet. Tamamıyla bağımsız. İşte vergi kontrolünün olmadığı. Birçok insanın gelip burada para akladığıdır. Zaten şehri görüyorsun. Bak şehir o iki kayalığın arasında. Şu binaların olduğu yer Monaco'nun merkezi. İşte o hani çok böyle fotoğraflarda gördüğümüz bu yatlar bugün çok yok ama yine var 5-10 tane irili ufaklı. Fransa'nın Nice şehrinin hemen bitişiğinde, yani Fransa'nın İtalya'ya bitiminden Sanremo arasında ufak bir yer, ufak bir yerleşim bölgesi. Tabii Monaco'nun merkezi bittikten sonra irili ufaklı böyle sayfiyelik yerler sahil boyunca devam ediyor. Arkaya doğru sarp kayalıklar var. Ya da videoda gördüğünüz gibi. Yani ulaşımda böyle inişli çıkışlı bir ulaşımı var. Monaco böyle. Monaco'nun işte ekonomisi zaten turizm. Yani aslında burada bir ekonomi sorunu yok. Dünyanın en zengin ülkesi değil ama en zenginlerinin geldiği ülke burası. Evet. Yani 115.000 dolar yine kişi başına düşüyor yani zannedersem. Lüksemburg, dün işte bir önceki videoda Lüksemburg'dan daha düşük. Çünkü buranın yani nüfusu, yaşayanları genelde hizmetli nüfus. Gerek tatilcilere hizmet. Onlar da gelir dağılımına düştüğü için ne oluyor? Haliyle düşüyor. Yani burada sabit bir para yok. Oynayan bir para var. Fabrika falan, sanayi falan yok. Ama benim bildiğim kadarıyla sadece burada bir plastik fabrikasının ve otosanayide kullanıldığı biliniyor. Yani kayıtları da öyle. Yine kumarhanelerin olduğu bir yer. Monaco'nun karşı tarafı bildiğiniz gibi Paris Otel, işte çok bilinen bir otel. Ondan sonra Monte Carlo Casino'nun olduğu yer. Öyle o tür yerler var. Ve enteresan bir bilgi daha, sözünü kesiyorum valla. Monaco'da yaşayan Monaco'ların sayısı Fransızlardan daha az diye biliyorum. Hani yüzde olarak zaten toplam nüfus 58.000 civarı. Bunun %28'ini Fransızlar oluşturuyor. %21 küsürünü Monakolular, %18'ini İtalyanlar. İşte gidiyor böyle. Yani %2,5 Alman'a varana kadar yine Avrupa'nın gelişmiş ülkelerinin insanları yaşıyor. Monaco'nun nüfusundan fazla günlük buranın ziyaretçisi var ve ziyaretçileri genelde şöyle, yani burada iki amaçlı ziyaret var. Bir, bildiğiniz Monaco, yani zenginlerin işte gelip lüks yerlerde kaldığı, yatlarla geldi. Bunları saymadığınız zaman buradaki turist çeşidi İtalyanlar, Fransızlar daha çok, Almanlar var. Bir de işsizlik oranının dünyada en az olduğu yermiş. %2'ymiş işsizlik oranı ve her gün İtalya ve Fransa'dan 48.000 kişi çalışmaya geliyormuş buraya. Doğru. Yerler o kadar kıt ki, o kadar az ki, bakın böyle boşluktan yolu daraltmamak için bu şekilde yapmışlar. Hani Batı Avrupa'da, Almanya'da özellikle böyle çöp göremezsin yerlerde. Yok. Bak şu, yani normal organik ağaç yaprakları bile süpürülür, tertemizdir. Buralar, hani eleştiriyoruz ya biz kendi ülkemizi, pisiz, işte niye dikkat etmiyoruz? Pek Türkiye'den farkı yok ki dünyanın en zengin yerlerinden bir yer. Sıcak insanı yoruyor. Sıcak bölgelerin insanı daha tembel oluyor. Bak bunu görebiliriz. Yani zenginlik ayrı bir şey, çalışmak çok ayrı bir şey. İşte Monaco görüldüğü gibi yani lüks var. Burada aslında lüks var, güzel yok. Evet. Bir yerde eğer zengin grupları fazla ise orası çok güzel olmuyor. Evet. Yani kesinlikle mozaik eksik kalıyor. Evet. Ve ben şunu gördüm. Yani fakir insanların da mutlaka zenginlerin yanında olması lazım. Ve buralara hiç el değmemiş. Yani. Hani mezbelelik deriz ya Türkiye'de. Aynı o tarz. Yani öyle bir şey var. Yani aslında çok abartmamak lazım. Kesinlikle. Çünkü hani böyle
elit dediğiniz, işte çok güzel dediğiniz bölgeleri çok fazla gördüm aslında. Hı hı. Ama ben sonuç olarak yani çok rahatsız olmadım. Gözlemlerimi aktarıyorum sadece. Yani insanlar çok da hayal etmiş. Bazen hiç ummadım. Çok basit bir köy, çok basit bir şehir, çok basit bir köy. Buralardan bence çok daha güzel Ya gözüküyor. örneğin Slovakya bile, emin ol, buradan çok çok daha düzenli ve çok daha temiz, çok daha güzel yani. Evet, evet. Ve daha böyle nasıl Ferah daha yani. fazla insana hitap Evet. edebiliyor. Yani Evet. işte bu hani ne diyeyim sana, işte Monaco mantığı diyelim, zengin mantığı. Hı hı. Hani pahalı olsun, lüks olsun Evet. ve kimse de olmasın mantığı. Ama yanlış bir mantıkmış yani. Evet. Şimdi yani demek ki onlar da düşünce itibariyle kaybediyor. Kesinlikle. Hani biz Ön işte bak. Görüyor musun? buralara bak. Oraya bakabilirsin. Evet. Yani bakıyorsun arabaları kullanan insan, arabalar güzel, içindekiler çirkin. Nasıl? Değil mi? Monaco'nun merkezine çok yakın bir yer. Yani madem Evet. bu kadar paralar var, madem bu kadar imkanlar var, bak şu şuralara bak, şurayı çek. Evet. Evet. Oradan her an bir taş gidebilir yani. Sokakları böyle genelde merdivenlerle inilerek ilerleniyor. Monaco'da gözlemlediğimle yine İsviçre'de Lozan'da Hı hı. Lozan'da gözlemlediğim aynı. Burada iki çeşit insan var. Evet. Bir, hizmet edenler. Hemen görüyorsun işte yollarda pasaklı, fakir, Evet. eli yüzü götürmüş, başı götürmüş. Bir de işte böyle kendini yalnızlığa atmış. Ama er lüksü olan, Değil mi? evet er lüksü olan zenginler. İstediği Veya her şey elitler yani. ayağına geliyor, yatağına Evet, geliyor. yani o şekilde düşün. Ama Evet. bakıyorsun burada işte bu kadar anlatılan yerde iki tane insan var, iki çeşit insan var. İkisi de mutlu değil. Evet. Ne zengini mutlu, ne çalışanı mutlu. Evet. İkisi de kendisini yalnız hissediyor. Evet evet, ikisi de kendini yalnız bırakıyor. Biri varlık Yani içinde biri- yalnız, biri yokluk biri içinde amaçlarına yalnız. ulaşacağı günü bekliyor. Evet. Öbürü de işte doyumsuzluğun getirmiş olduğu psikolojik yapı itibariyle Hı hı. devamlı somurtkan, insanlara tepeden bakan Evet. yapılar. Ama yani baktığın zaman o da senin benim gibi insan olur. Bak, bir toplumda mutlu olabilmek için yaşam tarzı Evet. birbirine yakın olmalı. Evet. Yani birbirleri arasında çok fark olmamalı. Ve o zaman insan gerçekten sosyal yaşam denen şeyi sağlayabiliyor. Evet. Haksız takdirde hiçbir şey olmuyor. Yani her taraf mutsuz. Çünkü bunlar önemli, gerçekten önemli. Yani bunlar reel gözlem. Anında, yerinden. İşte dik olduğu için yerleşim alanları, evler böyle asansörler de yapmışlar. Mutlaka yaşlılar ya da engelliler için. İşte garaj kapısı. Bunlar da güzel gördüklerimiz diyebiliriz. Daha derli toplu. Kayaların üstünden denizi seyreden manzaralı evler. Allah'a emanet işler.
bir sürü tenis kortu. Yanlış hatırlamıyorsam Monaco açık tenis turnuvası da düzenleniyor. Dünyanın en iyilerinin geldiği. 36 derecede. Evet. 37 derecede tenis oynamaya çalışıyor garibanlar. Demek ki zenginin de bayağı bir çilesi var yani. Yani doğru Bunlar söylüyorsun. yani hani lüks yaşarken çok eziyet çekiyorlar. Yani bazen böyle acıyorum, bunlara yardım edesim geliyor. Ne yapabilirim insanlık adına diye. Evet. Yani buradan bağırayım mı? Hadi tempo, tempo. Casino. Monaco'da Hristiyanlığın Katolik mezhebinde, ama öyle çok aşırı bir dindarlık olmadığını yaptığım araştırmalarda öğrendim. Küçük bir kilise. Değil mi? Buraları da küçüldü. Can I one more cola, please? Coca-Cola. Honor? Again? Evet, burası da Monaco'nun seyir terası. Bayağı genişçe. Some reason that. Et la meuf, elle est partie dans une explication de ouf. Et là, Baksana üstteki büyüklüğü. Gergedan da var. Heykeli. Evet, meşhur Casino Monte Carlo. Evet, La Fortune bronz bir heykel.
Kasa her zaman kazanmaya devam ediyor. Kasinoyu gezmek için de böyle bilet alıp girmeniz gerekiyor. Evet, meşhur Monte Carlo gazinosunu da gezdik. Dediğim gibi kasa hala kazanmaya devam ediyor. Sol yanımızda gördüğünüz Monte Carlo adından çokça söz edilen gazino. Ziyaretçilere açık. Bir kısmı çalışıyor ancak ziyaretçiye kapalı. Diğer hemen karşıda, karşı tarafta Paris Hotel. Bu da işte Monte Carlo dediğimiz kesim bu. Evet. Monaco'nun santralı diyelim. Ve İlk defa meyvelerini gördüm. Monaco gezimizin ardından doğuya doğru, Türkiye'ye doğru ilerliyoruz. Akdeniz kıyısında yine başka bir rota, İtalya'ya girdik elbette. Sanremo'ya doğru ilerlemeye devam ediyoruz Ahmet'le birlikte. burası da Sanremo. Evet, Vay be. Sanremo'ya girdik. Sonunda Sanremo'ya geldik. Sultan Vahdettin'in Memleketi. evet, ömrünün sonunu geçirdiği sürgün yılları. Sanremo'da bulunan Sultan Vahdettin'in sürgün yıllarında kaldığı, Türkiye'yi terk edip Sanremo'da kaldığı Villa Nobel. Girişi de 7 euroya girip gezilebiliyor. Saat 9.30'da 12.30 arası açık.